Herkese merhaba. Pacific Drive'da 5. bölümdeyiz. Hikaye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son burada kalmıştık. Haritada hatırlıyorsanız OP ile bağlantımız bozulmuştu ve buraya gideceğiz. Orta zona gideceğiz. Burası biraz daha dere ve şeylerin olduğu bir alan çoğunlukla. Göllerin olduğu bir alan. Bir de en derin iç alan var. Bakalım buraya da gitmek nasip olacak mı? Bir şuradan gidiş var anladığım kadarıyla. Ve buradan gidiş var. O yüzden şu iki kısmına gitsek daha mantıklı ama biz yolu seçmişiz zaten. Evet. Bataryayı şarj et diyor. Şarj ettik. Enerji tüketimimiz biraz fazla mı acaba son zamanlarda? Kendiliğinden bittiği oluyor bataryanın. Evet. Benzinimizi doldurduk. Yol için hazırız. Evet. Yola çıkalım. Evet. Hop. 49.3'te başlıyoruz bataryaya. Sanırım hızlı düşüyor. Hocam bir benzin var. Bir de batarya var. Yandık yani aküde. Neyse bataryayı şarj edecek şeylerden aldık yanımıza. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böyle gitsek bu tarafa doğru gidebilir miyiz diye bir düşünmedim değil. Direkt buradan gideceğiz ya. Wow. Fazla gittiği zaman yarıda kesiyor. İyi. Dümdüz gideceğiz. Hadi bakalım. Bu arada termosep denilen bir materyal gerekiyor bize. O da kırmızı parçacıklı gibi bir yapı. Ve özellikle polis arabalarında olduğunu öğrendik. Onlardan da eğer polis arabası enkazı bulursak mutlaka toplamaya çalışacağız. Sorry about all that mess with Oppie. There's no question, Oppie is a once in a generation genius. I've watched her manipulate wavelengths with nanometer precision without batting an eye. So, to see her go from being the sharpest person in the room to what she is now is disappointing. This place, it leeches away your sanity day by day. So for Oppie to live here in complete isolation, locked away with only bad memories and expired medication, nothing good comes of that. I'd feel a hell of a lot better if I knew why she suddenly cares so much about the remnants. Wow. Bumper'ımız var. İlginç. Bir yandan da yan tarafa depo aldık. Böyle özel teknik şeyleri buraya koydum. Ki sıkıntı olmasın. Oh no. Speaking of Oppie, you're not gonna like this, Francis, but I'm starting to think we can't do this alone. Look, it's not that I doubt our abilities, but no one knows the zone like that old man. But you heard what she said. She'll sabotage this remnant before helping us. Right. Well, she'll come around to our charms. No, she won't. Nothing in the 13 years we spent in R&D proof that she's open to working with anyone. She dug her heels in so deep that she Wrestled everyone down into the grave with her. I can't be involved if she is. Evet, yola devam What are you ediyoruz. talking about? This is the entire reason we stayed behind, to write the record of the zone. Not about the experiments and the technology, but to tell the legends of the land. I don't want anything to do with her. I don't want to talk to her. I don't want her advice. I don't want to hear her goddamn voice. This isn't like you. What's going on, Francis? Is there something I should know? No. Evet, Fransız'ta bir şeyler olmuş. All your work in limb R&D, all the time you spent, your entire career, your entire life. You sacrificed it all for honor, and how did they thank you?
black hole in your resume when you can't tell anyone what you did. You couldn't even tell people where you wiped your ass for 10 years. So no, I'm not letting this go. Not for me, but especially not for you. That's not... Never mind. Ve bir şeyler sometimes I dönüyor. wonder, how much of you staying here was actually to hunt these legends? Or if it was because you had nowhere else to go? Evet, bir şeyler dönüyor gerçekten. Bu Francis biraz daha yumuşak, naif olan arkadaş. Biraz daha kibar olan. Tobias da biraz daha çıkıntı diyelim. Wow. Sağdan gideceğiz komple. Oo, extreme conditions varmış burada. Hadi bakalım. Yapma, yapma. Yapma. Sal beni. Ya, aynayı komple göremiyoruz. Aynayı kapatmış ya bildiğin. Neyse sağdan döneceğiz. Sağa gideceğiz daha doğrusu. Öyle bir yol var mı? Yok, düz gitmek zaten sağymış. Peki. Wow wow wow. Hala geliyorlar mı bu arada? Çünkü şuna bakmak istiyorum. Yok, duruyorlar. Arda araştırıcı, investigator. Vay anasını, vay vay vay. Neler var burada? Yerim. Kürüdedorlar. Oo, 2 tane termosep bulduk. Çok iyi değil mi? Evet, yolumuza devam ediyoruz. Sağdan devam edelim komple. Evet, bu yolda şimdilik 2 tane termosep bulduk. Bu güzel. Ne oldu? Eyvah. Eyvah. Hızlanma vakti arkadaşlar. Bu arada gündüz olduğu için ışıkları yakmayabiliriz. Harika. Bak, bunu düşünmedik. Işığa gerek yok. Yemezler canım. Yedik ama. Nedense. Yemezler dedik, yedik ya. Sağdan döneceğiz. Buradan geçmeyi düşünüyorum ben. Pek bir sıkıntı olmuyor elektrikten geçince. Sadece bazı şeyler bozulabiliyor sanırım. Ama Gateway'e geldik. Kapımız. Evet, şimdi ne tarafa gideceğiz bakalım. Bu tarafa gitmeyi isterim. Gidebiliyoruz. Çünkü farklı tarafı. Ama rotamız belli. Oradan gitmemiz gerekiyor diye oyunda biliyorum. O yüzden G3'e doğru gidelim. Karanlıkmış bu bölge. Bakalım. Karanlık mı gerçekten? Karanlıksa ışıklarımızı açacağız. Harika. Evet, yine sağdan gideceğiz. Arkadaş, bu yollar mahvolmuş ya. Çok sisli ve pek görülen bir şey yok. Sağdan gidecektik hani. Eyvah, sağ dediğim şey offroad'muş yani.
Biraz bizim işlerimize. Wow! Hocam niye karanlık oldu bir anda? Direksiyon ani çevirişlerimizde şey oluyor. Hava kararıyor, şey kararıyor. Işık kararıyor. Kesin mantıklı bir açıklaması vardır ama arabayla alakalı çok fazla şey bilmediğim için. Hocam doğaüstü şeylere bayılıyorum ya. Ne oldu? Bir sıkıntı var. Peki. Valla benzinimiz 1/3 bitti. Ama sıkıntı yok. Harika, bulduk. Güzel. Wow. Bu kadar karanlık olur mu bir yer ya? Sıkıntı yani. Neyse geldik. D2'den devam edelim. D2 otoyolu hizmetimizde. Oh man. Güzel. Burada yolda bir tane şey de bulacağız. Wow. Bu bölgede yakıtı daha hızlı tüketen bir kondisyon var. Sanırım bunlar asit bulutları. Onlara girmemek lazım. Arkadaş dışarı çıkmakta yağan şey asit mi? Wow, yıldırım. Elektrik gitti. Hocam hiç hoş değil. Bu ne? O ne? Ne yapıyorsun? Bırak köpek. Wow. Uh-oh. Ağzımızı kırıyorlar şu an. Yok abi, araba patlayacak birazdan. Bu şekilde devam edemeyiz. Şurada bir duralım. Uh-oh. Her şeyimiz falan gitti ha. Arabanın ne hale getirdiler. Arada canımız çok kötü bu arada. Hayır ya. Bir saniye. Arabada hiçbir şey kalmadı ki. Neyse. Devam edelim. Wow. Lan az önce bunlar yoktu burada.
Oh oh. Aracımızın içine ettiler arkadaşlar. Yakıttan alalım. Yakıtımız bitmiş. Yeter bize bu. Devam. Gidiyoruz buradan. Nasıl bir... kondisyondur ya. Ben hiç böyle olacağını düşünmemiştim arkadaşlar. Bir saniye. Ne tarafa gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Eğer gidebilirsek. Haydi yavrum. Eyvah. Ne oldu? Uh-oh. Uh-oh. Sanırım ilk defa öleceğiz arkadaşlar. Oh man. Ooh, ha. Hey, driver, you alright? Oğlum iyi mi değiliz ha. Çok kötüyüz. Arabada ne yakıt kaldı ne başka bir şey kaldı. Elimizdeki şeyler, her şey gitti mi? Ne oldu? Fenaydı ya bildiğin. Ne yaşadık oğlum biz? Akıtıyormuş bir de. Bir de o çıktı başımıza. Aa, motorumuz mu yok? Ne oldu? Ne zarar gördü bu sefer? Oh, hiçbir şey yok. Motor yok, motor. Bize motor ver dostum. Frende dumpster. Helal, işte bu. Doğa alıyorsa daha fazlasını veriyor arkadaşlar. Artık bir motorumuz var. Harika. Ah. Lastiklerimiz ne alemde? Lastiklerimiz iyi. Oh no. Mahvettiler bizi.
Neyse ki her şey stil vermiş. Upgrade gibi oldu bize. Sağ ol be Dumpster. Kralsın. Peki. Tekrar yola çıkacağız. Bu sefer yaptığımız hataları yapmamaya çalışacağız. Ve... hadi bakalım. Bataryayı da şarj edelim bu arada. Hazırız. Bir daha yaşadığımız sorunları yaşamamamız lazım. Evet, balığın koktuğu yere geldik arkadaşlar. Burada benim mezarım var. Önceki kan ölüşümden. Bunu haritaya işaretledim. Hazırız bence. Haydi bakalım. Bismillah. Diyeceksin. Çok fazla böyle bir şeylere bulaşmadan gidelim. Burası iyileşmiş olabilir mi diyeceğim. İlk şu arkadaşlarla olay bozuldu. Olay boka şu arkadaşlarla sarmıştı hatırlarsanız. Biz bunları hafif sağdan geçerek... Aa, şurada zaten araba şey var. Şam şunu da almış oluruz. Umarım. Oh no. Evet. Yolumuza devam edelim. Şimdilik o şeyleri kandırdık gibi duruyor. Evet, yoldan devam ediyoruz. Evet, öldüğümüz yere doğru geldik gerçekten. Hafif sağımıza kalıyor. Bunun için yoldan çıkmaya değer mi? Değer gibi. Evet, bu biziz. Bizim araba bu. Bizim araba değil mi bu? O işte bak.
Bizim hiç ilk yardım çantamız yok mu ya? Biz yapmamış mıyız? 2 tane ilk yardım çantamız olsun bence. Kendi üzerimize taşıyacağımız. Güzel. Yere bir şey düşürmedik değil mi? İyi. Evet, önceki arabamız burada. Bu arkadaşlar remnant olarak kalıyor mu şimdi? Bu ikisi niye şimdi bu yan yana oldu? Affedersin. Ah güzel tekerleklerim benim. Arkadaş nereden ne değişik sesler geliyor. Önceki geldiğimizde tam bir cehennemdi burası. Şimdi maşallahı var yani. Tamam. Bence hazırız. Eyvah. Hortum geliyor. Bir yandan bu yoldan gitmemiz lazım gerçekten de. Şöyle sunun içerisinden. Şuradaki yola çıkacağız. Oo, yol dediğimiz yukarıdaymış. Uh-oh. Bu iyi olmadı. Çıkamayız ki ona. Şöyle genişten alacağız. Alabildik mi? Alabildik. Harika. Wow! Wow! Bırak Allah aşkına. Köpek. Seni ananas seni. Neyse artık. Deniz anası. Bir yandan deniz anasına da benziyor ya. Önceki geldiğimizde şu anki arasında ciddi fark var yalnız. Vallahi beni yakalayamazsınız arkadaşlar. Sizden kaçarım. Wow wow wow. Bu arada niye kapıdan çıkarken böyle yapıyor? Anlam veremedim. Evet, Corrupted bulduk bir tane. Ne diyorsun? Kaç abi. Ne olacağını bilmiyoruz. Kaç. Kaç kaç kaç. Fırtına geliyor arkamızdan. Hayır ya. Yapışmayın. Bırakmıyorlar da ha. Neyse bugün bu gelişimiz daha iyiydi yani. Gerçekten burası. İyi, hortum da arkamıza kaldı. Güzel ya. Burayı başardık arkadaşlar. Bir de Corrupted şeyimizi aldık. Tadından yenmedi bak. İyi bakalım. İnşallah geri dönebiliriz. İşin farklı tarafı bu. Evet. Sevgili bölgeye gidiyoruz. Stabil diyor bölgeye. Artık orta bölgede bir şeylerin stabil olmasını pek beklemiyorum ben. O yüzden gerçekten iyi bir gear'la gitmemiz lazım. Are you ready, driver? Okay, first off, I've loaded up 3 locations on your ARC device map. You see them? Head to whichever strikes your fancy. You sending them to the missions? Sure am. We're gonna use this.
My optical vassalizer. We shouldn't use that. Why not? I mean, it's been decades. No way that thing is in any sort of working shape. I've been fixing her up in secret, and I'm sorry. Don't be mad. It's gonna be a surprise for your birthday. Obvious ya. Oh, I've gone ahead and made an itty-bitty modification to your headset, driver. I've hooked up the basalizer here to modulate your scan function. Think of it like an extra layer of mayonnaise on your technology sandwich. What are you using the vassalizer for? No spoilers. We have to tell the story from the beginning. Driver, get ready to feast your eyes on the visions. Vision'ları göreceğiz. Harika. Bu nedir? So we told you about the mass hallucination. Hundreds of people, 30 seconds of crazy, yada yada. But there was one instance where that event and the remnants intersected. The story of Laura Cesari. Laura worked at ARDA as an executive secretary. She put in her hours, but she spent her evenings with a real passion. Painting. When the hallucination event swept through, Laura was overtaken like everyone else. But for her, the visions didn't stop. She tried painting them, but grew frustrated at her inability to recreate what she saw. Now at first, Arda wrote her off as one of the many whose brains got scrambled by what they saw. Until Laura stumbled across a rusty can of paint in the woods. It was a remnant. Once she started using this paint, the visions in her paintings began to come true. She painted feverishly for over a year, chasing the visions the entire time. Until the day the paint ran empty. And then she disappeared. Like all remnant holders do. Now that we know the remnants and the mass hallucination are related, maybe Laura... the Bigfoot mural! My personal favorite. Hikaye anlatması durdu. Bunları taratacakmışız bu arada. Hey, is it just me or did this more look different before? Probably the instability messing with the paint over time. It's been decades after all. Nah, something's definitely off. Hey, where's our old notes from when we took a field trip out that way? Driver, why don't you go ahead to the next one while we investigate this? Driver, if you come across a mushroom like the one in the mural, do not eat it. No matter how tasty it might look. You're speaking from personal experience. And let me tell you, it wasn't pretty. Oh, just thinking about it makes me want to puke all over again. You've probably passed the biogenerators by now. They're our source of power in the mid-zone, and one of the best demonstrations of renewable limb tech. Yes, these battery farms keep our lights on, but more importantly, they're also the only place in the entire zone where anomalized mushrooms grow. And guess who turned out to be the world's biggest fan of those mushrooms? Bigfoot itself! And the vision foretold its arrival in the zone. It started when those pods hanging from the battery farms were found chewed up. At first, they blamed it on the local wildlife. This was back when we used to have some. Then, the sightings of 10-foot tall creatures started that didn't attract much attention on their own. Not until the first footprints were found. The Olympic Peninsula has always had a collection of Bigfoot sightings, but they were rare until Bigfoot had its first taste of the anomalized mushrooms. Then it couldn't stay away. And that's when the Squatches came knocking. They jumped the walls, set up camp, and they got to investigating. Once they learned of the Sasquatch's appetite for these mushrooms, they cultivated entire farms of the stuff. For months, they propagated mushrooms and set traps. And for months, evidence mounted that Sasquatch was making its rounds and evading those traps. Until one night, the experts disappeared. Bigfoot got them, no question. Come on, all 8 at once? How is that possible? Never get in the way of a hungry Sasquatch.
Ha. This is where your theory comes in, Francis. You tell him. Oh, look at me, man. By the way, Francis, you explain it. It's so good. No, it's just... I'd rather not. Mom, we talked about this. You should be proud of your word. Toot your own horn. Not this time. Okay, well, Francis's theory, his entire branch of research was that the zone exhibits a property seen nowhere else on Earth. Every phenomenon that occurs here leaves its fingerprint forever on the physical space. So he created this device to pick up on these Sub-physical after effects. How did you explain it? It was like identifying a whale's favorite color using only the wake it leaves behind. The rest was science mumbo-jumbo. It's a form of electromagnetic imprint. Anyway, it was a long time ago. And what a better time than now to try it again. The great pile up. You know, If you catch the mural at the right angle, when the moon is right overhead, you can spot the helmsman's body in one of the boats. No chance. It's a paint smudge, nothing more. believe me, it's true. I've seen it. Nasıl ya? Ne diyor? Oh, did you see that, Francis? Oh boy, Francis, look. Look here. It's different from our sketch when we visited in '82. It's all Değişiyor. scrambled, but the shape seems familiar. If you tilt your head, doesn't that kind of look like Mount Olympus? Oh, Francis, you flippin' genius! It absolutely is. Wait, let's look back at the first one. What's different there? That shape right there, is that Hook Valley? Holy smokes! Oh, wait, pull the topographical maps of the peninsula. If you look around the areas where you'd get that view of Mount Olympus. See, Francis? I told you your basilizer would work. I don't think this is the Basilisers doing. Driver, we're on to something. Get to that third vision. Oo. Bir dakika. Şeyimiz bitiyor. Benzinimiz bitiyor. What? Bir dakika, benzin yok. Nasıl ya? Uh-oh. Benzinimiz vardı ama bizim ya. Burada nasıl benzin bulacağız ki ya? Burada benzin bulma şansımız çok düşük ya. Hah. Bulduk gerçekten de. So about that last vision. Oh no. Ne oluyor lan? Oh. Işığa doğru gidiyorlar. Evet. Oh. Çekiyor beni köpek. Gerçekten. Abi ben niye çekiyorsun? Bende ışık yok ki. Benzin alacaktık biz. Benzin için geldik. Ya çok az benzini varmış bu arkadaşın da. Ne yapacağız?
Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle yola çıkmaya çalışacağım. Yolda arabayla karşılaşma ihtimalimiz daha fazladır. Hadi bakalım. Eyvah. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın. Köpekler ya. Bir dakika. Ben bunları... Hayır. Çekmeyin. Alın onlarla uğraşın. Güzel. Arabayı unutturduk onlara. Benzini alalım elimize. Güzel. Güzel. Hayır, hala arabayla uğraşıyorlar. Araba gelmiyor mu? Umarım gelmiyordur. Bayağı doldurdu bu. Neyse artık. Işığı yakmadan sessizce uzaklaşalım buradan. Allah'ım. Burası bayağı ıssız ya. Evet, son şeye de geldik. Resme. Bu nedir ya? Harika. Hadi bakalım taratalım bunu. Harika. Inverting doorway. No. I don't like this one. Neden? Oh, bingo! See that pattern in the last mural? That flower only grows above a certain elevation. Put the three locations together and you've got a square mile in the northeast corner of the deep zone. Huh. The visions were pointing towards something the entire time. Hey, Abby, you can stop pretending to ignore us now. Take a look at this fine work. We've pinned down the location for the source of the mass hallucination. That's where the driver needs to go. Well, what do you know? Well, I knew the basilizer worked. What did I tell you, huh? He still doesn't know, Francis. You know what? Abby? Not my story to share.
Şimdi. My theory and that vassalizer, they're illegitimate. Wait, what are you saying? I built that device to prove my imprint theory, and it was on the verge of getting the results I needed. But my research funding was running out. So I forged the data. Not much, just enough to justify more time. I was so close. I knew the breakthrough was right around the corner. But Arda found out. That's why I was reassigned and my clearance revoked. Wait, you told me you changed labs voluntarily. 8 years of research with nothing to show for it, and then for that to happen, I couldn't face you. That doesn't mean your theory is wrong. I still think there's something to it. There's a common thread with some of the remnant stories, like the telephone switchboard, the ones that seem to recall the past somehow. Maybe the remnants access those imprints, read them like a needle in the groove of a record. Don't. You don't have to do that. It's in the past. I don't care about it anymore. Harika. Buraya gidelim. But listen, I've got this suspicion, right? If we can just get the car to the mass hallucination source, what do we find that can prove your theory? It's worth a try, isn't it? I'm tired of trying, Tobias. I've tried all my life, and it didn't go so well. Look, I don't have one of those fancy degrees that you and Oppie have. The closest I ever got to science was wiping down your lab benches. But I saw the incredible things that you did with your research. Yeah, well, Arda didn't think they were incredible. I don't care about Arda. I believe in you. Always have. I'm sorry. I can't. I can't do this with her. Oppie led the disciplinary committee that stripped my clearance and demoted me to a glorified intern. She sat there and decided how best to humiliate me. I never asked for anything. This one time I do, so I would never have to talk to Oppie again. You didn't listen. Your remnant was more important than what I wanted. Francis, I didn't mean... I've had enough. Neler oluyor? Bir yandan da Francis'le kavga ettiler. He'll come around. Sorry, driver. We'll see you back in the auto shop. En azından bu görevi tamamlayabildik. Bu bizim için önemli. Corrupted getirdik yanımızda. Interesting thing about that deep zone area you identified. I ran every coordinate in that area through the auto database, and what turns up? But access logs with entry records for Dr. K up through March 1963. What? No, the doctor died in 1961 in the lab accident. So we were told. Then, I found access logs for both that deep zone site and Red Meadow. Years and years worth of activity. Red Meadow Research Facility? But it was demolished the same year. After the structural damage caused by the... lied about that too, didn't they? It appears so. The driver should give the Red Meadow ruins a visit. If Dr. K didn't die that day, I'd like to know what was keeping him so busy. So would I, but... do we have time for this? We don't know how long the driver's got with that remnant. And that's why we need this information. Whatever Dr. K was doing relates to all of this. It may be the key to what lies at the end of the road for the driver. I... agree with you. God, I hate saying that. Driver, I've marked the Red Meadow facility on your route planner. Head there whenever you're ready. Harika. Ne diyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Evet, Pacific Drive'da 5. bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.